Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Güzel zarfta geldi. Ee, Petvour'da ilk bölümle başlıyoruz. Para yatırmadan neler yapabileceğiz onları göreceğiz. Şimdi para yatırmadan derken hemen çok kısa bir bahsedeyim. Sadece ve sadece şurada gördüğünüz altın ay bileti alındı. Bu altın ay bileti de 43 TL. Bunu alma sebebim otofarm var. Yani biz bunlara kara bünye diyoruz. Burada oto kara bünye almak için kullanılıyor. Yani bir çeşit bot gibi bir şey. Bunları mesela bunu nasıl aktifleştiriyoruz? Hemen şurada sağ üstte artı işaretine tıklıyoruz. Altınay biletine gidiyor. Altınay biletini alıyor. Böylece bundan günlük ödül de alıyoruz. Tabii ki ekstra buff'ları da var. İşte şöyle baktığımızda %5 araştırma hızı, VIP, ee, inşaat hızı %5 veriyor. Toplama hızı %20 veriyor ve en önemlisi arkadaşlar 2 tane kafa veriyor. Bu kafaları ileride anlatacağım. Şimdilik nasıl otofarma geçebiliriz? Biraz bundan bahsedeyim size. Şimdi arkadaşlar kahramanlara geldiğimizde kahramanların burada eee, neye sahip olduğu yani yetenekleri gözüküyor. Örnek veriyorum Rex'e gelelim. Rex bir başı bozuk garnizon ve savunma karakteri. Örnek veriyorum Vol'e gelelim. Vol başı bozuk avcı ve beceri. Şimdi bizim burada dikkat etmemiz gereken bu kara bünyeleri yani dışarıdaki bu yaratıkları avcılarla öldürmemiz. Çünkü hemen şöyle ayrıca neden kara bünye öldürüyoruz? Biraz da ondan bahsedelim. Çünkü çok güzel kaynak var. Örnek veriyorum 20 seviyesinden bahsedelim. Alınabilir ödüllere baktığımızda 25 cevher veriyor ve gördüğünüz gibi ödüllerine bakar mısınız? Ayrıca bizim için en önemlilerden biri 10.000 kaynak. 10.000 kaynağı 5 askerle gönderdiğimizde yani tek seferde 150-200 bin kaynak alabiliyoruz. Bilginiz olsun. Bu da çok güzel. Hemen devam edeyim. Otobüniye girdiğimizde aktif ettik. Satın aldık, aktif ettik. Aktif ettikten sonra kaçla kaç arası yani kaç seviye ile kaç seviye arası karabini kesmek istiyoruz. Bunu seçiyoruz. Benim gücüm 11'e yetiyor. Burada da dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi yaralılarınız çoksa askerlerinizi iyileştirmekle uğraşıyorsanız biraz daha seviye düşürün. Çünkü bu sizi zarara sokabilir. Onun için fiyat performans olarak bakın bu işe. Ben şimdilik 11'de deneme yapacağım. Burada özellikleri ayarlayabilirsiniz. Kaç askeriniz hastaneye düştüğünde durdurmanız gerektiğini burada işaretliyorsunuz. Heh. Şimdi en önemli yer burası arkadaşlar. Burada da kahramanlarınızı seçiyorsunuz. Ben şu an 3 birlik gönderebiliyorum. Örnek veriyorum. Burada kimi gönderelim? Şimdi avcılardan bahsediyoruz. Hemen avcılarımıza bir bakalım. Kimler avcı? Volümüz avcı. Altasımız avcı. Sarımız avcı. Baldurumuz avcı ve Elya'mız avcı. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu kahramanların yanına da arkaya da bir komutan atabiliriz. Yani çift birlik yapabiliriz. Bunun için de kahramanların en az 3 seviye yani 3 yıldız olması gerekiyor. Gördüğünüz üzere. 3 yıldız üstüne bir de avcıysa iki kahraman birden gönderebiliyorsunuz ve böylece onları da seviye atlatmış olursunuz. Hemen şöyle devam edelim. Mesela bir tek birlik göndereceğim anlamanız için. Mesela kimle kimi gönderelim? Bir Baldur yapalım arkasına Kalta satalım. Baldur. Asıl komutanımız olduğu için baltacı pardon. Çok özür dilerim. Evet. Baldur Vol ana karakterimiz olduğu için yani birinci kahramanımız olduğu için önce baltacıları gönderiyor yani piyadeye gönderiyor. Çok özür dilerim. Arkasına da kaltası veriyoruz. 13.000 asker şu anlık yeterli. İkisi de avcı olduğu için çok güzel buff alacağız. Hemen bir deneyelim isterseniz. Buraya tekrardan ekleme yapabilirsiniz. 5 karakteriniz 5 kahraman gönderebiliyorsunuz. 5 kahramanı birden de gönderebilirsiniz. Oyunda yapmanız gereken şeylerden kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Kesinlikle beklemeniz. Free to play oynuyorsanız yapmanız gereken buradan liderlik tablosuna giriyorsunuz. Kabile kudretine giriyorsunuz. Birinci kabile hangisi ise direkt ona girmeye çalışın arkadaşlar. Hiç öyle ya Türkmüş, işte Rusmuş, hiç öyle duygusallığa gerek yok. Birinci kabilen hangisi ise direkt ona girin. Ona girmeye çalışın çünkü sizin
İlk bir ay savaşmadan bir şekilde hayatta kalıp kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü siz free to play oynuyorsunuz. Yani bu oyuna para yatırmadan 43 TL ile bir şeyler yapmaya çalışan kişi sizsiniz. Onun için yapmanız gereken tek şey birinci kabileye girebilmek. Bunun için de early'de biraz kaynak harcamanız gerekiyor ki sizi kabileden atmasınlar. Yani biraz size güçlü görsünler. Burada da kahramanımız 11. seviyeye gidiyor. Gördüğünüz üzere. Burada biraz tabii ki ben şimdi göstermelik yapıyorum. Ben normalde 8 seviye kesiyordum şimdilik. Çünkü askerlerim daha T1. Onları da anlatacağım size. Şu an mesela çok fazla asker kaybımız oluyor. Bunu mesela 8 seviyeye çekebilirsiniz. Yani tamamen denge şu olması gerekiyor arkadaşlar. Yaralıyla bak mesela kesemiyor. Çünkü %70'in altına düştüğünde hemen ayarları yapalım. Çok özür dilerim. Mesela aslında şu Folle Saray'ı göndermem gerekiyor. None can escape, no holding back the slaughter. Evet, şimdi kısaca araştırmalardan bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi birinci önceliğimiz şef salonu geliştirmek. Şef salonu geliştirmek için sizden zaten belli başlı şeyler istiyor. Bunları geliştireceksiniz. Daha sonra da şef salonuna basacaksınız. Daha çok bu ilk video biraz rehber gibi olsun. Hem de birinci ayın ya da işte ikinci ayın sonunda da free to play ile nereye kadar gidebilmişiz bunu görmüş oluruz. Şimdi önceliğimiz şef salonu. Şef salonu ne kadar hızlı ilerletirsek bize o kadar sikke verecek. Yani gelişimimiz için o kadar iyi olacak. Şef salonu geliştirdikten sonra yapmamız gereken şey mihrap bölümü arkadaşlar. Araştırma. Araştırmada askerden ilerleyeceğiz. Öncelikten bahsediyorum arkadaşlar. Öncelik askere gideceğiz. Askerlikten şu gördüğünüz fırtına baltacıdan devam edip şu fırtına baltacı 4. Yani T4 askerimizi açacağız arkadaşlar. Ne olursa olsun. T4 askerden sonra bir duraksama dönemine girebilirsiniz. Duraksama dönemine girdikten sonra da yani ekonomiye yönelebilirsiniz. Ekonomide de burası çok önemli arkadaşlar. Matematik yani araştırma hızı ve zanaatkarlıkta inşaat hızı. Tabii ki vergiden de bahsediyorum. Yani T4 askerimizi açtıktan sonra ekonomiye gelip şu 3 bölümü fullleyeceğiz arkadaşlar. İsteyen ikinci araştırmayı alabilir ama biz free to play challenge yaptığımız için kesinlikle bunu önermiyorum. Bunun için de bize burada ne gerekiyor? Araştırma için neler gerekiyor? Onlardan bahsedeyim size kısaca. Araştırma için bilgelik, sağ üstte gördüğünüz gibi ve sikke gerekiyor arkadaşlar. Sikke zaten çok sınırlı olduğu için her yerden alamıyorsunuz. Mesela nerelerden alabiliyorsunuz? Bunlardan bahsedeyim. Hamamdan gelir sikke. Gördüğünüz gibi dakikada 15 tane buradan geliyor. Ticaret bölgesinden, ticaret evinden gelir. Kalemizden gelir. Başka şu mucize kulübesinden de gelir ama tabii ki bunları da ilerleyen zamanda anlatırım ama mucize kulübesi şimdilik es geçelim. Yani şu an alabileceğimiz ticaret evi, hamam ve şef salonu arkadaşlar. Ayrıca tabii ki klanınız ne kadar iyi ise oradan da yine az az ödüllerle beraber yine sikke alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Onun için diyorum ki ne yapın ne edin en iyi kabileye girmeye çalışın. Oraya girdikten sonra çünkü haritayı şöyle bir açalım. Savaşın olmadığı ve kendimizi geliştirebileceğimiz, rahat bir şekilde kendimizi geliştirebileceğimiz bir kabileye girmek gerekiyor ki tamamen gelişime odaklanalım. Çünkü amacımız krallığı alabilmek ve krallığı aldıktan sonra diğer sunucularla savaşabilmek. Unutmayın. Amacımız diğer sunuculara karşı kendimizi koruyabilmek. Bu yüzden en iyi kabileye girin arkadaşlar. Şimdi araştırmaya geldiğimizde araştırmada birinci seçeneğimizin T4 askerler olduğunu söyledim. Askeriye gideceğiz. T4 askerleri açacağız. T4 askerlerden sonra ekonomide yapmamız gereken neydi? Matematik, zanaatkarlık ve vergilendirmeyi açacağız. Çünkü vergilendirmeden de hemen bahsedeyim. Şef salonuna geliyoruz, topla diyoruz. Burada vergileri topladığımızda yine sikke alabiliyoruz. Bu çok önemli. Ayrıca sikkeyi buradaki parşömenle de alabiliriz. Ama bizim önceliğimiz tabii ki buradan gelecek vergilendirmeyi arttırıp daha çok sikke alabilmek. Sikke de araştırmada kullanılıyor. Bunları da söylemiştik. Yani şuraya gelelim. Gizemli tüccar bölümünde ben şimdi aldığım için
Şurada ücretsiz yenileme ekranda istediğinizi alabilirsiniz ama ben gene çok önermiyorum. Çok fazla kaynağınız olduğunuzda belki hızlandırma alabilirsiniz. Onun dışında çok fazla bir şey önermiyorum. Elmaslarınızı harcamayın. Burada genelde karavan oluyor. Şu öküz karavanı var ya. Öküz karavanlarıyla da burada ticaret bölgenizden öküz arabası basabilirsiniz. Benim ilk günüm olduğu için bilginlere bastım. Heh, direkt buraya açtıysak buradan bahsedelim hemen. Şimdi arkadaşlar köylülerimizi nerelerde kullanıyoruz? Köylülerimizi burada gördüğünüz farm çiftliklerimiz var. Çiftliklerimize atıyoruz ve böylece gelir elde edebiliyoruz. Bu da pasif gelir zaten. Her oyunda vardır farm işleme. Buraya ilk zamanlar çok fazla kaynak harcamanızı önermiyorum. Sebebi şudur. Çok kısa kısa yani küçük küçük elmaslarınızı kara bünye kesmekte kullanın. Hemen ondan da bahsedeyim. Biraz parça parça dağınık anlatıyorum ama şimdi arkadaşlar enerji bittiğinde şimdi biz bu kara bünyelere hemen şöyle göstereyim. Şimdi biz bu kara bünyelere asker gönderirken arkadaşlar belli başlı enerjimiz gidiyor. Yani bakın maliyeti 50 ama biz bunu 30'a çekiyoruz çünkü avcı karakterleri gönderdiğimizde. Çünkü avcılarda buff var. Şöyle göstereyim. Avcı karakterlerimizle buff şeye gittiğimizde mesela bakın 3 kutu birden veriyor. Avcı ile gittiğimizde. Burada tekrardan avcıyı gönderdiğimizde tekrardan bir iyileştirme. Böylece stack yapabiliriz. Daha çok şey kesebiliriz. Siz söyleyin karabünye kesebiliriz. Avcı ile gittiğimizde ekstra bufflarımız olduğu için hem enerji tasarrufunda bulunuyoruz, hem daha fazla kaynak alıyoruz, hem daha fazla iyileştirme alıyoruz. Neyse, dayanıklılığımız gidiyor. Dayanıklılığımızla da ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi dayanıklılığımızı ilk başlarda belli bir süre elmas alarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani elmaslarınızı para bünye avlamak için kullanabilirsiniz. Çünkü sebebi belli bir süre yani 7. güne kadar hatta 7. günde veriyor der. Tamam 6. günmüş. 6. gün 40.000 elmas daha veriyor. Yani size ortalama 100.000 elmas gelecektir. İşte ödüllerdir, kara bünyedir vesairedir falan filan. Unutmamalıyız ki şu kafaları kullanmıyoruz. Lütfen unutmayın. Erkenden kullanmayın bunları. Elmaslarımızı mümkün olduğunca çok fazla değil tabii ki. Kara bünye avlamakta yani kaynağımızın yetersiz olduğu tarafta kara bünye avlayarak bu gelir gider tablosunu düzeltelim ve ana şef kalemizi basalım. Şef kalemizi basmak için de kara bünyelerden evet. Kısaca zaten kara bünye kesmek için enerji kullanmanız gerektiğinden bahsettim. Başka bahsetmemiz hemen şundan bahsedelim arkadaşlar. Burası çok önemli. Şimdi çiftliğimize de yani tavuk çiftliğimize de çok özen göstermek zorundayız. Burada dükkandan her gün 10 tane civciv alabilirsiniz. Şef malikanemiz arttıkça buradaki tavşan, koyun, geyik, at veya ejderha gibi kilitler de açılacaktır. Burada ben diğer çiftliğimde direkt kuyudan gitmiştim. Çünkü hem araştırma hızını hem birlik ve saldırı savunmayı arttırmak için ama bu sefer sere gideceğim verimliliği arttırmak için. Bence siz yine kuyudan devam edin. Bilginiz olsun. Burada da şu bölüme geldiğimizde Arakla dediğimizde bir başka çiftlikten son 5 dakika kalan kişilerin hayvanlarını yani pardon kaynaklarını alabiliyoruz. Burada büyüyor diye 5 saat sonra ya da işte burada 1 saat sonra ben Shadow Killer'ın örnek veriyorum. Bakın burada civcivini alabilirim. Bunu da hızlandırıp alabilirim ama tabii ki ben kendi hızlandırmalarımı kendi çiftliğime kullanmak istiyorum. Bunun sebebi nedir? Şimdi şöyle malzemelere girdiğimizde örnek veriyorum burada tavuk eti var pişmiş ya da tüy var, yumurta var. Bunları nerede kullanıyoruz? Bunları burada ticaret evinde kullanıyoruz. Biz buradan talep oluşturuyoruz. Ürünlerimizi satmamız gerekiyor. Ürünlerimizi sattıkça bize sikke veriyor ve farklı farklı ödüller veriyor. Hemen bahsedelim. İşte alabileceğimiz ödüller arkadaşlar. Bir sonraki 10 talepte alabileceğimiz ödüller 50.000 sikke ve buradaki gördüğünüz ödüller. Bunun için ne kadar çiftlikte ürünümüz olursa o kadar iyi. Çünkü bu ödüllere ulaşabilmemiz gerekiyor. Hemen şöyle başka eklemek istediğim bir şey var mı diye bakacağım. Araştırmadan bahsettik, farmdan bahsettik, oto karabünyeden bahsettik, şef salonundan bahsettik. Şimdilik bitirelim. Çok fazla kafa ötülemeyeyim.
sorulara veya sizden gelen taleplere göre yeni bir konu açabilirim. Kahramanlardan bahsedeceğiz, ecdattan bahsedeceğiz. Ecdata hiç girmedim, kahramanlara hiç girmedim. Nasıl bir kombinasyon yapılabilir, hangi kahraman daha güçlü, kaynakları nereye harcayacağız, kahraman kaynaklarını. Özellikle yeni başlayanlar büyüme yolunu kesinlikle yapabildiği yere kadar yapsın. Sonra yeni başlayanlar için başka ne önerebilirim? Kesinlikle hiçbir şeyinizi harcamayın arkadaşlar. Bakın ne diyorum. Sadece şuradan gelen kaynakları harcayın. Bunları da şef salonuna harcayın. Hızlandırmaların hiçbirini harcamayın lütfen. Bakın sonradan çok pişman olursunuz. Kesinlikle ve kesinlikle hızlandırmaları, hatta hemen biraz bahsedeyim. Hızlandırmaları kesinlikle harcamıyorsunuz. Harcamamanız gereken şeylerden birinin diğeri bu nişanlar. Nişanları da mümkün olduğunca harcamayın. Sadece ana karakterleriniz 6 yıldız yapmak için. Özellikle bu kafalardan bahsediyorum. Bunları mümkün olduğunca tutun. Bunları mümkün olduğunca tutun. Ana kafalardan bahsediyorum. Yine bunları doğru skill'lere basın. Vermek için vermeyin. Karakterin üstüne kırmızı yanıyor diye vermeyin. Rünlerden veya biblolardan. Bunları mümkün olduğunca tutun ki en iyi şef etkinliği gelecek. Orada size çok daha iyi kahraman sunacak. Tüm kaynaklarınızı oraya harcayabilirsiniz. Bir 3-4 video sonra zaten bunları size göstereceğim. Sizin şu an yapmanız gereken tek şey oyuna girmek, para bünye kesmek, şef salonunu güçlendirip bir yandan da araştırmaya güçlendirmek. Onun dışında en iyi şef ya da farklı etkinlikler gelene kadar hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bu ara sadece ana şef salonuna ve araştırmalarınıza yoğunlaşın. Biraz da T3 asker geldikten sonra bu sefer asker kışlanız devamlı dolu olsun. Yani T3'ler bir yandan basılırken, yani araştırılırken, bir yandan da şef salonu ve araştırma devam edecek. T4 yaptıkça da aynı şekilde bu devam edecek döngü. Şimdilik anlatacaklarım bunlar. Bir soru olursa lütfen sormaktan çekinmeyin. Şimdilik hoşça kalın.